Güney Kore o kadar çok konuda bize benziyor ki bazen bizim öğrencilerimizde çok duyuyorum. Güney Kore dizileri izliyorlar. Dizilerden Korece öğrenen çocuklar var. Şarkı grupları çok seviliyor. Dünyada da bir salgın ama Türkiye'de de inanılmaz sayıda izleyicileri var. Ne oluyor da biz burayla yakınız? Kore Savaşı ve diğeriyle aslında bir taraftan bir kader bağımız da olduğu için sanırım bir duygusal yakınlığımız da var Kore'ye. O nedenle Güney Kore eğitim sistemi hep PISA sınavlarında en üstte dururken, hani Finlandiya mı doğruyu yapıyor, Güney Kore mi doğruyu yapıyor derken hep baktığım bir yer oldu. Güney Kore eğitim sistemini nasıl tanımlarsınız diye baktığımda aslında bir tek tanım galiba orası için geçerli. Testokrasi deniyor Güney Kore eğitim sistemi için. Testokrasi nedir? Test ve sınavla bir yere gelebilirsin ancak. Bütün Güney Koreli ailelerin birinci gündemi o nedenle sınavlardır. Bu sınavlarda nasıl başarılı olacağıdır. Peki bu noktaya nasıl geldi Güney Kore diye baktığımızda Güney Kore, Türkiye'de biz Ali Mektebi dediğimiz okuma yazmayı askerlikte öğretmeye çalıştığımız, onun üstüne köy enstitüleri inşa ettiğimiz benzer bir dönemde aslında ilk hamlelerimiz çok benziyor. Bir dönemden sonra ilerledi ve şöyle bugünlerden baktığımızda Güney Kore eğitim tarihiyle ilgili çok ilginç bir tespit var. O tespit de şu: Güney Kore fen ve matematikte çok güçlü. PISA sınavlarında en öne çıktığı ve dünyada şu anda başarılı olduğu yer burası ve Uzak Asya için genel olarak aslında bunu söyleyebiliyoruz. Onların tarihinde matematikle ilgili aslında hiçbir başarı yok. Geçmişlerinde matematik yok çünkü Konfüçyüs geleneğinden geliyorlar ve Konfüçyüs geleneğinde daha çok akıldan çok duygunun olduğu, statülerin olduğu, hiyerarşilerin olduğu bir yapıları var. O nedenle de matematik ve fen onlar için çok önemli olmamış. 1960'larda ilginç bir deneyim yaşıyorlar. Matematik ve feni hayatlarına sokmak istiyorlar. Çünkü kalkınma ve dünyada teknolojiyle kalkınmanın ilk dönemini yakaladıkları için, bugünkü başarıları da orada zaten, matematik ve fen olmadan bu işi başaramayacaklarını fark ediyorlar. Şunu düşünün, matematik ve fen kitabı yazmaya karar veriyorlar. Dillerinde matematik ve fen bilimlerine ait o kadar kelime yok. Önce kelimeler buluyorlar matematik ve fenle ilgili. Düşünsenize 1960'larda matematik ve fenle ilgili kitap yazacak kadar kelimesi olmayan bir ülke, bugün PISA sınavlarında matematik ve fende en başarılı olan ülkelerden bir tanesi. Bunu nasıl başarıyorlar? Konfüçyüsçülük onlar için o güne kadar durduran bir şeyken ne oldu diye baktıklarında aslında yine daha önceki konuşmalarımda da hep söylediğim bir şey var. Kültürünüzle uyumlu bir müfredatınız, kültürünüzle uyumlu bir eğitim sisteminiz olursa ancak başarıyorsunuz. Konfüçyüs'ten o statüleri, hiyerarşileri almış durumdalar. Bir taraftan da aileyle ilgili önemli bir kültür alıyorlar. Finlandiya niye başarıyor dediğimizde hep bireyselliği vurguluyoruz ya. Güney Kore niye başarıyor dediğimizde de aileyi vurgulamamız gerekiyor. Güney Kore başarısının altında yatan şey aslında aile. Aile içerisinde şöyle bir durum var. Güney Koreli bir aile eğitimle ilgili yatırım yapıyorsa bunun neredeyse tamamını büyük erkek çocuğuna yapıyor. Nedeni şu, çünkü Koreliler şuna inanıyorlar. Bir çocuğun en önemli görevi anne ve babasına bakmak. Onlar yaşlandığında ona bakmak, öldüklerinde cenazesini düzenlemek ve arkasından dua etmek her Güney Koreli çocuğun vazgeçemeyeceği bir görevi doğru. Peki bu vazgeçilmez görev ve sorumluluk eğitim sisteminde neyi sağlamış durumda? Eğitim sisteminde şunu sağlamış durumda. Güney Koreli bir çocuk statüleri eğitim vasıtasıyla aşabileceğini öğrenmiş durumda. İşte geçmişte onları kısıtlayan statüler bugün onları daha yüksek başarı için motive eden araçlara bu sayede dönmüş durumda. Güney Kore'de ilginç bir şey var. Çocuklar üniversiteye gidiyorum diyorsa kastettikleri Seul'deki en iyi üniversiteler aslında. Kötü üniversitede okuyorsa, daha taşra üniversitesinde okuyorsa üniversitesinin ismini söylemiyor. Çünkü ona statü sağlayamayacağını biliyor. Bu bize çok acımasız gibi de gözükebilir ama şunu sağlıyor. Ben eğitimle bütün statümü değiştirebilirim. Güney Kore eğitim sistemi her yurttaşına şunu söylüyor. Ben çok zorum. Benim yarattığım katmanların arasında ilerleyebilmen için çok çalışman gerekiyor. Her Güney Koreli aile ve çocuk şuna inanıyorlar. Yeterince çalışırsan yeterince zeki olursun. Güney Kore eğitim sistemi
üniversiteyi ve sınav başarısını çok öne aldığı için Güney Koreli her ailenin bütçesinde, dünyada bu arada Güney Koreli aileler devletin harcadığı para dışında en çok parayı harcayan, okul harcaması en yüksek olan ebeveyn gruplarından biri Güney Kore'de yaşıyor. Yine ilginç bir şey söyleyeyim bu arada. Güney Kore eğitime çok önem veriyor ama çok para harcamıyor aslında. Milli gelir içerisinde eğitime ayırdığı pay açısından Güney Kore en öndeki ülkelerden bir tanesi değil. Ailelerin eğitime ayırdığı bütçe ve buna verdiği önem açısından en önemli yerlerde. Yine bazı datalar Güney Kore açısından tutmuyor. Şöyle düşünün, evdeki kütüphane sayısı ve çocuk başarısı arasında yapılan araştırmaya bakıldığında Güney Kore burada da standardın dışında. Aslında evlerde kitap yok, kütüphane de yok. Çünkü Güney Koreli çocukların önemli bir kısmının ebeveynleri hala ortaokul ya da ilkokul düzeyinde. Çünkü bir günde ebeveyn profili aslında değişmiyor. O yüzden biz hep standardın dışında başardığı şeyi aramak zorundayız. O yüzden de dönüp dönüp aile ve aile kültürüne bu işi bağlamak durumundayım. Güney Kore ile ilgili yapılmış çok ilginç bir araştırma var. Bu araştırma şu, aslında bütün dünyada yapılan bir araştırmanın sonuçları. Özel okullar mı, devlet okulları mı tartışması Güney Kore'de de yürüyor. Özellikle okul öncesi eğitimde özel öğretim kurumu sayısı yüksek. Okul mu sağlıyor başarıyı, aile mi gibi bir tartışmanın içerisinde Güney Kore'nin de dahil olduğu bir araştırma var. Güney Kore'nin de dahil olduğu araştırma şunu gösteriyor. Bir çocuğunu devlet okuluna, bir çocuğunu özel okula gönderen aileler üzerine yapılmış bir araştırma. Okulun yarattığı anlamlı bir fark gözükmüyor burada. Buradan şunu anlıyoruz aslında, Güney Kore örneği de bize bunu gösteriyor. Aile, çocuğun bütün hayatında olduğu gibi eğitim hayatında da en belirleyici olan yerde duruyor. Güney Kore aslında bize bir çocuğun eğitim hayatında tek unsurun okul olmadığını gösteren en önemli örneklerden biri. Okul önemli, aile çok daha önemli. Aile önemli, öğretmen de çok önemli. Güney Kore'nin yine başarılı olan hemen hemen her ülkeyle benzeyen bir özelliği var. O da öğretmene verdiği önem. Güney Kore'de ilk %5'lik dilim içerisindeki üniversite öğrencileri öğretmen olabilirler. Girdikleri sınavların içerisinde çok önemli bir öğretmen mentorluk modeli vardır. Güney Kore'de şu andaki öğretmenlerin yaş ortalaması 50. Hızla yaşlanan bir öğretmen nüfusu var gibi. Ama bu öğretmen nüfusu iş başında yeni öğretmenlere eğiterek de sisteme önemli bir katkı sunmaya devam ediyor. Güney Kore, öğretmen ve aile olmadan eğitimde başarılı olamayacağımızın bana göre en iyi göstergelerinden bir tanesi. Eğer bunu bir de ülkenin kalkınmasının motoru olarak eğitimi gören bir anlayışla bütünleştirirseniz aslında her ülke içinde başarılabilir bir, bana göre, modeli teklif ediyor Güney Kore. O yüzden daha sık bakmamız gereken, daha çok dersler çıkarmamız gereken bir ülke olarak görüyorum Güney Kore'yi. Güney Kore'nin eğitim başarısının altında yatan kritik eşik öğretmen dedim ya, öğretmen eğitimi konusunda da şu anda dünyanın en önemli ülkelerinden biri Güney Kore. Çünkü şunu biliyor, sınırlı harcadığı kaynak var. O sınırlı harcadığı kaynakları doğru kişiye, doğru yerde ve doğru zamanda harcayayım istiyor. Çünkü şunu biliyor, Güney Kore'de sınıf ortalamaları son yıllarda biraz düşmüş olsa da 40 kişi. Bizim çok kalabalık dediğimiz sınıflar gibi gözüküyor. Ama Güney Koreliler şunu biliyor, 40 kişilik bir sınıfa etkili bir öğretmeni, etkili öğrenme tekniklerini ve yöntemlerini sokarsanız yine çok iyi öğrenme gerçekleşebilir. Çünkü iyi öğretmen sınıf mevcudunu aşabilen bir etkiye sahip olabilir. O nedenle de eğitimdeki kaynakların önemli bir kısmını öğretmen eğitimine ayırmış durumdalar. Güney Koreli öğretmenler, bizde de tartışılıyor uzman öğretmenlik ve diğer alanlarla ilgili. Güney Koreli bir öğretmenin kariyer yolculuğunda birkaç aşama var. Sınavlara hazırlıkla ilgili kurs merkezleri artık, çocuklar çünkü Güney Kore'de hep iyiyi konuşuyoruz, negatif kısımları da konuşmak lazım. Okul mutluluğu en düşük olan, ergen intiharları konusunda üst sıralarda yer alan bir ülke aynı zamanda. Çünkü bu baskı dönem dönem kaldırılamaz bir baskı haline de dönüşebiliyor çocuklar açısından. Öğretmenler açısından okul dışı kariyer olanakları da çok gelişmişti. Ama son yıllarda çocukların çok uzun saatler çalışıyor olmasını engelleyebilmek için bu alanlar öğretmenlere kapatılmaya başladı. Ama Güney Koreli bir öğretmen şunu biliyor, mesleğe başladığında iyi bir rehberlik alacak. Mesleğin içerisinde ustalık aşamasına geldiği zaman da yetiştirebileceği genç öğretmenler olacak. O yüzden Güney Kore'nin eğitim neferleri diyebileceğimiz, kendilerini böyle görüyorlar çünkü,
Bir ülkenin kalkınması ve aydınlanması için ön cephede mücadele eden insanlar gibi görüyorlar. Bu onları çok ileriye götürüyor. Güney Kore bunları yaparken finalde şunu söylemek isterim. Ne zaman başardıya çok baktım. Şöyle başardı. Bir geleneği vardı, Konfüçyüsçü bir gelenek, asla reddetmedikleri ve besledikleri bir gelenek. Bu geleneğin gücünü aldılar arkalarına. Sonra dünyaya baktılar, neleri daha farklı yapabiliriz? Bunu gördüler, kalkınma hamleleriyle eğitimleri arasında güçlü bir bağ kurdu. Sonra da yurttaşlarına dönüp biz bunu birlikte başarabiliriz dedi. Her ülkenin ihtiyacı olan bakış açısı bence buydu. Güney Kore bunu yapabildiği için bugün İlk 3 sıradaki eğitim açısından ülkelerden bir tanesi oldu. Her ülkede eğitim sistemini anlatırken artık Google'ın zengin dünyasında her şeyi bulabilirsiniz. O yüzden benim söyleşilerimde teknik bilgi, istatistikler hepinizin kolaylıkla ulaşabileceği kısımlar çok olmayacak. Daha çok o başarının arkasında yatan bulmaya çalıştığım temel nedenler var. Sizlerle onu paylaşmaya çalışacağım. Güney Kore deyince aklınızda hep şu kalsın lütfen. Bir çocuğun eğitim başarısında ailenin ne kadar önemli olduğunun ispatını arıyorsanız Güney Kore'ye bakın.